Kendimi kişilik olarak düşündüğümü korkmadan söylemekte, Haccacı Yusuf'la, haksızlığa tahammülsüzlükte Ebu Zer Gıfari'ye, adaleti temin etmekte Hazreti Ömer'e benzetirdim. Benim için adalet dolu dünya, merhamet dolu dünyadan daha büyüktür. İnsanlarla teke tek sohbetlerde kısık sesle yavaş yavaş konuşurdum. Kalabalık karşısında da haccaçlaşmayı seçerdim. Haccacın meşhur Kufe hitabına hep hayran kalmışımdır. Sesinin tonundan herkesin titrediği, ömrünce bir kez yüzünün güldüğünün görülmediği, çatık kaşlı, heybetli yürüyüşlü, halkın karşısında dilini yuttuğu Yusuf Haccac, gönüllü olarak Kufe'nin valiliğine talip olur. Halife pek onu atamak istemez ama Kufe'ye de vali dayanmıyordur. Giden her vali bir aya kalmadan kaçmaktadır. Kufe kazan, Kufe fitne, Kufe kalleştir. Çünkü Kufe Hazreti Ali'ye kalleşlik yapmıştır. Hazreti Hüseyin'i yarı yolda bırakıp Yezid'e satmıştır. Misafirleri Müslim'i kendi elleriyle zalimlere teslim etmişlerdir. Kufe Ehl-i Beyt'e sürekli ihanet etmiştir. Kufe şımarmıştır. Kufe yumuşak sözlerden, maslahat-ı güzardan anlamayacak kadar kapris doludur. Yusuf Haccac bütün bunları bilmesine rağmen herkesin korktuğu Kufe'ye yalnız başına girer. Üzerinde yırtık elbiseler, dilenci kılığında yüzünü pelerinle örterek bir sabah namazı kapılara, pencerelere taş atarak halkı uyandıra uyandıra camiye doğru yoluna devam eder. Halk bu meczuba haddini bildirmek için camide toplanır. Neredeyse bütün şehrin erkekleri camide toplanmıştır. Merakla beklerler bu meçhul yabancının niyetini. Vaaz kürsüsünde heybetlice oturan bu deli de kimdir? Niçin kapımızı, penceremizi taşlayarak bizi tatlı uykumuzdan etti diye düşünmektedirler. Esrarengiz adam yüzünü açtığında irkilirler. Bu Yusuf Haccac'tır. Tarih onu Haccacı zalim olarak anarak nankörlük edecektir. Bana göre o zalim değil, alim de bir adamdı. Dedim ya, önce adalet. Kuru slogan, işi merhametin kime ne yarar olur? Kuru slogan işi merhametin kime ne yarar olur? Haccac'ın Kufe camisinde yapmış olduğu konuşmasını gençlik döneminde duyduğumda takdir etmiştim. O meşhur konuşması hala kulaklarımda çınlar. Ben meşhur bir adamım. Beni dinleyin Kufe halkı. Kazandığım zaferler, yaptığım işler benim şöhretimi her gün biraz daha artırıyor. Sarığımı çıkarayım da kim olduğumu gör. Şimdi beni iyice gördünüz mü? Beni tanıdınız mı? Bakıyorum bazılarınız beni iyice görebilmek için gözlerini kırpıştırıyor. Hatta boyunlarını uzatıyor. Bu uzanan boyunlar üzerindeki kelleler ne de güzel kılıçtan geçer biliyor musunuz? Ben kelle uçurmakta gayet ustayımdır. Daha şimdiden şu sarıklarla şu sakallar arasında kesilen boyunlardan akan kanların akışını görür gibiyim. Müminlerin emiri kuburunu boşalttı. Okların arasından en zalim olan, en keskin olan, çelikten ve en sert ağaçtan yapılmış olan oku bulup seçti. Ey Kufe halkı, o ok benim. Ey Iraklılar, ey isyan ve ihanetten başka hiçbir şey bilmeyen asiler, kötü kalpliler. Ben öyle hamur gibi yoğrulabilen cinsten yumuşak kalpli bir insan değilim. Sizi kırbaç düşmanları, sizi
köle karı yavruları sizi. Ben Haccac bin Yusuf'um. Benim tehditle vakit geçirmeyip çok çabuk dediğini yapan bir adam olduğumu göreceksiniz. Ben fazla vakit kaybetmekten, konuşmaktan hoşlanmam. Bundan böyle hiçbir yerde bir kalabalığın toplandığını görmeyeceğim. Toplantı, içtima bundan sonra hepinize yasaktır. Kendi aranızda gizli gizli bir konuşma istemem. Bundan böyle kimse kimseye ne oluyor, yeni ne haberler var diye sormayacak. Ne oluyorsa oluyor. Size ne? Herkes bundan böyle yalnız kendi işiyle uğraşacak. Kimse başkalarının işine karışmayacak. Bunlardan dolayı elime düşecek adamın vay haline. Dosdoğru yürüyecek, ne sağa ne de sola döneceksiniz. Başınıza getirdiğim adamları takip edip halifeye biat edecek, ona sadakat ve itaat yemin ettikten sonra yola çıkacaksınız. Nakliyeciliğe, siyasete fena sinir olurum. Gençliğimde sabbahiler, melamiler, saray uşakları hepsi de beni siyasetlerine çekmek için gayret ettiler. Ancak beyhude yoruldular. Siyasetlerine alet olmadığımdan bana kin duyan sabbahiler ardımdan suikastçı göndermekle beni tehdit ettiklerinde güldüm geçtim. Bu Şems ölmeden önce ölmüştür zaten dedim. Moğolların siyasetinden, işgallerinden de iğrendim. Siyaset şeytanın suyudur. Temizlenmek için elinizi suya dokunsanız, bütün bedeniniz, ruhunuz şeytana satılmış demektir. Yazmayı ve yazdırmayı sevmezdim. İrticalen konuşur, aklımdan geçeni söylemekten sakınmazdım. Beklenmedik anda sesimi yükseltir, dinleyeni şok ederdim. Mevlana bir gün hitap tarzımdan ve insanlara tavrımdan hayrete düşmüş ve şöyle sormuştu. Ey parendem! Bana aşıklara karşı çok nazik, asudesin. Ama diğerlerine karşı olabildiğince hırçın ve ürkütücüsün. Niçin? Ben samimi olarak niyazda bulunanlara karşı çok mütevazi bir insanımdır. Alçak gönüllülük gösteririm. Ama diğerlerine karşı çok kibirli ve sivriyimdir. İster bey olsun, ister paşa. Dilim kılıçtır. Kınına sokmam onu. Benim sohbetimle yol bulan kimsenin alameti şudur ki, başkalarının sohbeti ona soğuk ve tatsız gelir. Muhatabımın benimsediği tavra göre anında tavır geliştirmem. Doğrum neyse onu söylerim. Karşımdaki incinecekmiş, güvenecekmiş, hiç umurumda değil. Kendine sadık olmayan kime sadakat gösterebilir? Ben samimi olarak niyazda bulunanlara karşı çok mütevazi davranır, alçak gönüllülük gösteririm. Ama diğerlerine karşı çok kibirli ve gururlu davranırım. Mevlana'ya ilk nasihatim, derin iç anlayışın açığa çıkması için dışarıya karşı sağır olmasını istemek olmuştur. Görünen dünyanın cazibesine kendimi kaptırmadım. El alem ne der, ne düşünür diye korkanın yerinde durması mümkün mü? Şekilcilikten nefret ederim. Dış görünüşe bağlı kalanların düşüncelerine ve inançlarına muhalif tavır sergilemek benim soylu karakterimdir. Böylece onların beklenti ve umutlarını boşa çıkartır, hayallerini toz duman eder. Müslüman coğrafyanın önemli merkezlerinin hepsini müşahede ettim. Bu beldelerde gönül erenlerinden birçoğunun sohbetine dahil oldum. Mevlana gibi beni mest eden karşıma çıkmadı. Çıkamadı. Benim bir adetim vardı. Yanıma gelenlere sorarım. Efendi, konuşacak mısın
yoksa dinleyecek misin? Konuşacağım derse 3 gün 3 gece arka arkaya onu dinleyebilir. Eğer ki kaçsın da ben kurtulayım. Eğer ben dinleyeceğim derse ben de o halde birbirimizle uyuşuruz derim. Ben söze başlarım, o da laf arasında konuşur. Allah'ın bana bahşettiği ilham ile muhatabımın vereceği tepkiyi önceden sezebilme ve onun kişilik ve karakterini çözebilme zenginliğine sahibim. Şöhreti afet olarak kabul ettiğimden dolayı bazen bir tüccar edası ve kıyafetiyle kendimi perdelerim. El etek öptürmekten iğrenirim. Konuşma ve Allah'a yakın olmada Musa'nın, sıyrılıp bir köşeye çekilmede ise İsa'nın meşrebine sahipti. Daima müşahedeye girer ve zamanımı uzlet ile geçirmeyi severim. Şaşkın insanlar benden keramet beklerlerdi. Bunu sezerdim. Oysa ben kendini öne çıkarmak amacıyla şöhret uğruna kerametleri inkar ederdim. Aşk için keramete amenna, ama milleti memnun edeyim diye de keramet göstermeye çalışıp halkı oyalamak da şaklabanlıktır. Kimi zaman nefsinizi sarsar ruhum, kimi zaman bir aynayım. Size bütün eksikliklerinizi, kusurlarınızı, çirkinliklerinizi haykıran. Bazı nakilcilerin beni basit bir batini derviş olarak görmeleri, beni hafife almak anlamına gelir. Beni küçümseyenlere sormak isterim. Benim eserim Mevlana'm ortada. Ya sizinkiler nerede? Bir kağıt düşün ki bir yüzü sana, öteki yüzü de sevgiliye dönüktür. Yahut her yüzü bir başkasına çevrilmiştir. Kağıdın sana dönük olan yüzünü okuyabilirsin. Ama asıl dosta ve sevgili tarafına dönük olan yüzünü okumak gerekir. Kitapları terk edeli seneler oldu. Çocukluğumda ciltler dolusu kitap okudum. Okuduğum hafızama yerleşirdi. Allah bana lütfedip bu yeteneği vermişti. Başkasının bir ayda öğrendiği şeyi ben bir gecede öğreniyordum. Tefsir, hadis, fıkıh, dinler tarihi, İslam tarihi, akaid ve tasavvufa dair ne varsa öğrendim. Kelamı sevmezdim. Kömürcünün imanını kelamcının imanına yeğlerdim. İran ve Hint edebiyatıyla Arap belagatını gençliğimde bitiştirdim. İran ve Hint edebiyatıyla Arap belagatını gençliğimde bitirmiştim. Hocalar kendi el yazması kitapları da ne yazdıklarından habersizken ben onlara onların sözünü hatırlatırdım. Yürüyen bir kütüphane gibiydim. Anladım ki aradığım kitaplarda yoktu. Bunu Mevlana'ma da hatırlattım. Ey Mevlana'm! Aşk kitapta olsa ne olurdu? Aşkı kitaplardan öğrenemezsin. Satırlara sığmayacak kadar bal kahrıdır. Gel, anlatayım sana aşkı. Önce yak kitapları. Aşkı aşıklarda arama. Aşk, aşığın aynası değildir. Bu nedenle körler çarşısında ayna satılmaz. Aşk, kelime değil ki deftere kaydedesin. Aşk, paragrafları talan eder. Aşkın kitaba sığmayışı bundandır. Kitap yorum işidir. Aşk yorumlarda yormaz yolunu. Aşkın kendisi
başlı başına ucu bucağı gözükmeyen yoldur. Yola girenin geri dönüş hakkı yoktur. Yolun çukurundan, çamurundan şikayet etme. Aşk çamuru nurlaştırandır. Unutma, sen ruh denen nurun ile çamur denen bedenle buluşmasından doğdun. Yahudilerle bile dua etme huyuna sahibim ve Allah onları hidayete erdirsin diye dua ederim. Bana küfredenlere bile dua ederim ve derim ki Allah onlara küfür etmekten daha değerli işler versin. Böylece onlar Allah'ı ansınlar ve mana alemine yönelsinler. Kendime dedim ki beni bu şekilde yaradan Allah ile doğrudan doğruya konuşmadıkça ve sorduğum sorulara cevap almadıkça benim yemek veya uyku ile ne işim var? Bu alemde körü körüne yemek yiyip içmek için mi yaratıldım? Ona neden geldiğimi ve nereye gideceğimi sormalıyım. Ancak ondan sonra yemek yiyip uyuyabilirim. Ayrıca kurtuluşum ve sonum hakkında da bilgi almalıyım ki burada rahat ve dertsiz bir hayat sürebilmeliyim. Çocukluğumdan beri amacım buydu ve hep buna yöneldim. Hani bir annenin güzel ve tatlı çocuğu elini yaktığı zaman annesi hemen harekete geçer, türlü çareler arar ya, Allah da sevgisiyle, kokusuyla bana öyle yardım etti. Ben küfür eden kişiyi beğenirim. Fakat beni övüp bitiremeyen insanları pek tutmam. Zira övgüden dönülürse daha kötü olur. Münafık kafirden daha kötüdür. Kur'an-ı Kerim'de de denildiği gibi. İki yüzlü insan cehennemin en alt katındadır. Ben nefsimi öyle terbiye ettim ki önüme sayısız helva çeşitleriyle kebaplar koysalar ve ben gerçekten acıkmış olsam bile başkalarının can attığı o nimetlere dönüp bakmam. Vaktinde ona vereceğim arpa ekmeği, vakitsiz vereceğim kebaplardan daha üstündür. Bilindiği üzere, cansız bir varlık bile 7 aydan fazla bana dayanamaz. Beni medresede dinleyenler deliye döner. Ama neden akılları deli edeyim ki? O zaman onlarla sohbet edemem. Dergah temiz insanların yeridir. Burada yemek pişirme ve alışverişe gitme derdi yok. Cansız nesnelerle bile ayrılma ve birleşme duygusu vardır. Kur'an'da şu ayet buna işarettir. Hiçbir şey yoktur ki hamd ile onu tesbih etmesin. Fakat siz bunu anlayamazsınız. Şüphesiz o acıyan ve affedendir.